Bazen sadece devam etmek bile bir güçtür. Bazen hayat gerçekten ağır gelir. Sabah gözlerini açarsın ama yataktan kalkmak istemezsin. Yapman gereken şeyleri bilirsin ama hiçbirinin anlamı yokmuş gibi hissedersin. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık aynı etkiyi yaratmaz. İnsanlarla konuşmak yorucu gelir. Geleceği düşünmek korkutucu olabilir. Ve bazen insanın zihninden şu soru geçebilir: bütün bunlarla nasıl başa çıkacağım? Belki şu anda hayatında zor bir dönemden geçiyorsun. Belki bir şeylerini kaybettin. Belki yalnız hissediyorsun. Belki istediğin hayatı yaşayamadığını düşünüyor ve nereden başlayacağını bilmiyorsun. Ama bugün sana hayatın her zaman kolay olacağını söylemeyeceğim. Çünkü Stoacı filozoflar da böyle bir şey söylemedi. Onlar hayatın acısız olacağını değil, acıyla karşılaştığında nasıl ayakta kalabileceğini öğretmeye çalıştılar. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos bize yüzyıllar öncesinden çok önemli bir şey bıraktı. Hayatın tamamını kontrol edemezsin. Ama bugün ne yapacağını kontrol edebilirsin. Geçmişi değiştiremezsin. Ama geçmişin bugününü yönetmesine izin verip vermeyeceğini seçebilirsin. Başkalarının davranışlarını kontrol edemezsin. Ama kendi davranışlarını seçebilirsin. Ve bazen insanın bütün hayatını değiştirmesi gerekmez. Bazen sadece bugünü atlatması gerekir. Bu videoda hayata yeniden tutunmana yardımcı olabilecek 7 Stoacı dersi konuşacağız. Zor zamanlarda neden sadece bir sonraki adıma odaklanman gerektiğini, kontrol edebildiğin küçük şeylerin neden sandığından daha önemli olduğunu, acının seni tanımlamasına neden izin vermemen gerektiğini ve hayatında yeniden anlam oluşturmanın yollarını ele alacağız. Belki videonun sonunda bütün sorunların çözülmeyecek. Ama belki onlara bakışın biraz değişecek. Ve bazen değişmesi gereken ilk şey hayatımız değil, hayata nasıl baktığımızdır. Hazırsanız başlıyoruz. Bütün hayatını bugün çözmek zorunda değilsin. Hayat zorlaştığında yaptığımız en büyük hatalardan biri, bütün geleceğimizi aynı anda düşünmektir. Bugün kötüdür. Yarın ne olacak diye düşünürüz. Gelecek ayı düşünürüz. Yıllar sonrasını düşünürüz. Sonra zihnimizde henüz yaşanmamış yüzlerce problem oluşur. Ve daha hiçbir şey gerçekleşmeden kendimizi tükenmiş hissederiz. Stoacı düşüncenin ilk önemli dersi burada ortaya çıkar. Sadece önündeki adıma odaklan. Marcus Aurelius'un düşüncelerinde de insanın mevcut ana dönmesi sık sık vurgulanır. Çünkü gerçek hayat her zaman şu anda gerçekleşir. Dün artık burada değil. Yarın henüz gelmedi. Elinde olan tek şey bugün. Bu yüzden kendine bugün için küçük bir görev ver. Yataktan kalk, duş al. Bir şeyler ye. Biraz dışarı çık, kısa bir yürüyüş yap. Bir arkadaşına mesaj gönder. Odanı toparla. Bunlar küçük şeyler gibi görünebilir. Ama zor zamanlarda küçük şeyler küçümsenmemelidir. Çünkü insan bazen hayatını büyük kararlarla değil, küçük adımlarla yeniden kurar. Kendine hayatımı nasıl düzelteceğim diye sormak yerine bugün kendim için yapabileceğim en küçük iyi şey ne diye sor. Bazen cevap sadece budur. Ve bu yeterlidir. Çünkü dağın tamamını bugün tırmanmak zorunda değilsin. Sadece önündeki birkaç metreyi geçmen yeterli. Kontrol edemediğin şeyleri bırak. Hayatın zor olduğu dönemlerde insanın zihni sürekli kontrol arar. Neden böyle oldu? Keşke bunu farklı yapsaydım. Ya tekrar olursa? Ya işler daha kötüye giderse? İnsanlar neden böyle davranıyor? Fakat bu soruların çoğunun
ortak bir problemi vardır. Cevapları senin kontrolünde değildir. Epiktetos'un Stoacı düşüncesinin merkezinde çok önemli bir ayrım vardır. Bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir, bazıları değildir. Kendi düşüncelerin, kendi seçimlerin, kendi davranışların, kendi çaban. Bunlar üzerinde etkimiz vardır. Ama insanların ne düşündüğü, geçmişte olanlar, başkalarının kararları ve gelecekte gerçekleşecek her şey bizim kontrolümüzde değildir. Ve insan kontrol edemediği şeyleri kontrol etmeye çalıştıkça yorulur. Belki bir insanın seni anlamasını sağlayamazsın. Belki geçmişte yaşanan bir olayı değiştiremezsin. Belki kaybettiğin bir şeyi geri getiremezsin. Ama bugün ne yapacağını seçebilirsin. İşte özgürlük biraz da burada başlar. Kendine şu soruyu sor: bu durumun hangi kısmı benim kontrolümde? Sonra sadece o kısma odaklan. Kontrolünün dışında kalan kısmı ise zihninde tekrar tekrar çevirmeyi bırak. Çünkü bazen huzur, istediğin her şeyi elde etmekten değil, değiştiremeyeceğin şeylerle savaşmayı bırakmaktan gelir. Yaşadığın şey senin tamamın değil. Hayatında kötü bir dönem geçiriyorsan, yaşadığın şeyin kimliğin olduğunu düşünmek kolaydır. Başarısız oldum. Yalnızım. Kaybettim. Yeterince iyi değilim. Hayatım kötü gidiyor. Ama bunların hiçbiri senin tamamın değildir. Bunlar, hayatının belirli bir dönemine ait cümlelerdir. Bir insan başarısız olabilir ama başarısızlığın kendisi değildir. Bir insan yalnız olabilir ama yalnızlık onun kimliği değildir. Bir insan hata yapabilir ama yaptığı hata onun bütün hayatını tanımlamaz. Sen bugün bulunduğun noktadan ibaret değilsin. Çünkü insan değişebilir, düşebilir, ayağa kalkabilir, yanlış karar verebilir, yeni bir karar verebilir. Stoacı felsefe bize acıyı inkar etmeyi öğretmez. Tam tersine hayatın zor taraflarını kabul eder. Ama kabul etmek, teslim olmak değildir. Bir şeyin zor olduğunu kabul edebilirsin ve yine de onunla mücadele etmeye devam edebilirsin. Bugün kendini güçlü hissetmiyor olabilirsin. Sorun değil. Her gün güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen güç, hiçbir şey yapamıyormuş gibi hissettiğin halde küçük bir adım atmaktır. Bazen güç, bugün iyi değilim ama yarını görmek istiyorum diyebilmektir. Ve bazen insanın kendisine verebileceği en önemli söz şudur: şu an zorlanıyorum ama bu an sonsuza kadar sürmeyecek. Çünkü hiçbir duygu sonsuza kadar aynı yoğunlukta kalmaz. Hayat değişir, insan değişir, şartlar değişir. Bu yüzden bugün hissettiğin karanlığı, bütün geleceğinin resmi olarak görme, anlamını yeniden inşa et. Bazen insanın hayata tutunmasını zorlaştıran şey, yalnızca acı değildir. Anlamsızlık hissidir. Bütün bunları neden yapıyorum? Bunun ne anlamı var? Yarın bugün gibi olacaksa neden uğraşıyorum? Bu sorular insanı içten içe yorabilir. İşte böyle dönemlerde hayatın anlamını bir anda bulmaya çalışmak yerine ona küçük parçalar halinde yeniden anlam vermek gerekir. Bir insan için bu ailesi olabilir. Bir başkası için üretmek. Bir başkası için öğrenmek. Bir hayvana bakmak. Bir bahçeyle ilgilenmek. Bir sanat eseri oluşturmak. Bir arkadaşına destek olmak. Ya da sadece kendini daha iyi bir insan haline getirmek. Anlam her zaman büyük bir amaç olmak zorunda değildir. Bazen anlam, sabah kalkıp bugün yapacağın küçük bir şeyi bilmektir.
Stoacı düşüncede insanın görevini yerine getirmesi önemli bir yere sahiptir. Bugün yapman gereken ne? Onu yap. Mükemmel olmak zorunda değil. Büyük bir başarı olmak zorunda değil. Sadece hayatınla yeniden küçük bir bağ kur. Çünkü insan bazen hayatın anlamını düşünerek bulmaz, yaşayarak oluşturur. Bu yüzden kendine küçük sorular sor. Bugün kime faydam dokunabilir? Bugün ne öğrenebilirim? Bugün bedenim için ne yapabilirim? Bugün zihnimi biraz olsun rahatlatacak ne yapabilirim? Bu sorular küçük görünür. Ama hayat çoğu zaman küçük cevapların birikiminden oluşur. Bugün burada olman bile önemlidir. Ve son ders, belki de hepsinden önemlisi. Kendine karşı daha sabırlı ol. Hayatını başkalarının hayatıyla kıyaslama. Bir başkasının 10. bölümünü kendi 1. bölümünle karşılaştırma. Herkesin taşıdığı yük farklıdır. Herkesin başlangıç noktası farklıdır. Herkesin zamanı farklıdır. Belki şu anda geride kaldığını düşünüyorsun. Ama hayat bir yarış değildir. Bugün hala burada olman, yeniden başlaman için hala bir fırsatın olduğu anlamına gelir. Geçmişte ne kadar hata yaptığın önemli olabilir. Ama bundan sonra ne yapacağın da önemlidir. Bir gecede hayatını değiştirmek zorunda değilsin. Kendine yeni bir hayat kurmak için bugün sadece bir şey yap. Yarın bir şey daha, sonra bir şey daha. Zamanla bunlar bir yol haline gelir. Ve bir gün geriye baktığında seni kurtaran şeyin büyük bir mucize olmadığını fark edebilirsin. Belki sadece devam ettiğin günlerdi. Kalktığın sabahlar, attığın küçük adımlar, yaptığın kısa yürüyüşler, konuştuğun insanlar, yeniden denediğin şeyler ve kendine verdiğin küçük sözler. Hayata tutunmak her zaman büyük bir güç gösterisi değildir. Bazen sadece bir sonraki günü görmek için kendine zaman vermektir. Eğer şu anda hayat sana ağır geliyorsa, bütün hayatını bugün çözmeye çalışma. Bugünü geçir. Kendine iyi davran. Gerekirse yardım iste. Güvendiğin biriyle konuş ve kendine şunu hatırlat. Bu an, hayatının tamamı değil. Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak. Hayat zorlaştığında, insanın yaptığı en büyük hatalardan biri, kendi hayatına başkalarının hayatını ölçü olarak koymaktır. Bir bakarsın, yaşıtların senden daha başarılı. Birinin daha iyi bir işi vardır. Bir başkası evlenmiştir. Bir başkası istediği hayatı kurmuştur. Sosyal medyada herkes mutlu görünür. Ve sen kendi hayatına baktığında geride kaldığını düşünmeye başlarsın. Ama burada kendine haksızlık ediyorsun. Çünkü başkasının dışarıdan görünen hayatını kendi içinde yaşadığın mücadeleyle karşılaştırıyorsun. Başkalarının sonucunu görüyorsun. Kendi yolculuğunun bütün zorluklarını ise sen biliyorsun. Stoacı düşünce bize başkasının hayatını kontrol etmeye çalışmak yerine kendi karakterimize ve seçimlerimize odaklanmayı öğretir. Senin yarışın başka biriyle değil, dünkü halinle. Bugün dünden biraz daha sabırlı olabilir misin? Biraz daha disiplinli olabilir misin? Biraz daha sakin davranabilir misin? Kendine verdiğin küçük bir sözü tutabilir misin? Bunlar küçük görünebilir. Ama gerçek ilerleme çoğu zaman böyle görünür. Sessizdir. Yavaş ilerler. Kimse fark etmez ama sen fark edersin. Ve bir süre sonra geriye dönüp baktığında aslında sandığından çok daha fazla yol aldığını görürsün. Bu yüzden başkasının hayatına bakıp kendi hayatını küçümseme. Senin hikayenin zamanı sana ait. Belki henüz
istediğin yerde değilsin. Ama bu, oraya ulaşamayacağın anlamına gelmez. Bugün bulunduğun yer, hayatının son noktası değil. Sadece şu an bulunduğun duraktır. Küçük şeylerin değerini yeniden fark et. Bazen hayata tutunmak için büyük bir sebep ararız. Büyük bir hedef, büyük bir başarı, büyük bir değişim. Ama hayatın kendisi çoğu zaman büyük anlardan oluşmaz. Küçük anlardan oluşur. Sabah içtiğin bir kahve, güneşin yüzüne vurduğu birkaç dakika, sevdiğin bir şarkı, bir hayvanın sana yaklaşması, bir arkadaşının attığı mesaj, sessiz bir yürüyüş, temiz hava, yağmurun sesi, akşam gökyüzünün rengi. Bunların hiçbiri hayatındaki bütün sorunları çözmez. Ama sana hayatın sadece sorunlardan ibaret olmadığını hatırlatabilir. Stoacıların önemli derslerinden biri de sahip olduğumuz şeylerin değerini fark etmektir. Çünkü insan bazen elindekinin değerini ancak kaybettiğinde anlar. Bu yüzden bugün sahip olduğun küçük şeylere dikkat et. Nefes alabiliyor musun? Dışarı çıkabiliyor musun? Birini arayabiliyor musun? Yeni bir şey öğrenebiliyor musun? Yarın için küçük bir plan yapabiliyor musun? O zaman hala hareket edebileceğin bir alan var. Ve bazen hayatı yeniden sevmeye başlamak, büyük bir mutluluk yaşamaktan değil, küçük güzellikleri yeniden fark etmekten geçer. Kendine bugün çok basit bir görev ver. Telefonunu bir süre kenara bırak. Dışarı çık, yavaşça yürü. Çevrene bak. Gökyüzüne bak. Ağaçlara bak. Ve hiçbir şeyi düzeltmeye çalışmadan sadece birkaç dakika orada ol. Çünkü zihnin sürekli geleceğe kaçarken, hayatın aslında şu anda gerçekleşiyor. Belki ihtiyacın olan şey bütün hayatını değiştirmek değildir. Belki sadece birkaç dakika boyunca hayatın içinde gerçekten bulunmaktır. Yeniden başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Ve şimdi bütün bu derslerin sonunda en önemli noktaya geliyoruz. Yeniden başlamak için mükemmel zamanı bekleme. Çünkü mükemmel zaman çoğu zaman gelmez. Hayatın tamamen düzelmesini bekleyebilirsin. Kendini tamamen hazır hissetmeyi bekleyebilirsin. Bütün korkularının geçmesini bekleyebilirsin. Ama bazen insan hazır olduğu için başlamaz. Başladığı için hazır hale gelir. Belki geçmişte çok hata yaptın. Belki yanlış insanlara güvendin. Belki yıllarını istemediğin bir hayatın içinde geçirdin. Belki kendine verdiğin sözleri defalarca bozduğunu düşünüyorsun. Bunların hiçbirini değiştiremezsin. Ama bundan sonraki sayfayı hala yazabilirsin. Stoacı felsefenin gücü tam olarak burada ortaya çıkar. Geçmişi inkar etmez. Ama geçmişin bugünün efendisi olmasına da izin vermez. Kendine şunu söyle: daha önce yanlış yaptım. Ama hemen arkasından şunu da ekle: bundan sonra farklı davranabilirim. Çünkü insanın hayatındaki en güçlü anlardan biri, kendisi hakkında verdiği eski kararı değiştirdiği andır. Ben böyleyim. Ben hiçbir şeyi başaramam. Benim için artık çok geç. Hayatım hep böyle olacak. Bunlar gerçekler değil. Bunlar zihninin zor bir dönemde ürettiği cümleler olabilir. Ve bir düşünce gerçek olduğu için değil, zihninden geçtiği için güçlü değildir. Onu sorgulayabilirsin, değiştirebilirsin. Yerine yeni bir düşünce koyabilirsin. Bugün hayatının tamamını düzeltmek zorunda değilsin. Sadece yeniden başlaman gereken bir noktayı seç. Bir alışkanlık, bir yürüyüş, bir telefon görüşmesi,
bir hedef, bir kitap, bir karar, küçük olsun ama gerçek olsun. Çünkü bazen insanın hayatını değiştiren şey büyük bir mucize değildir. Kendisine verdiği küçük bir sözü ilk kez gerçekten tutmasıdır. Ve eğer şu anda hayat sana ağır geliyorsa, bunu tek başına taşımak zorunda değilsin. Güvendiğin biriyle konuşabilirsin. Yakınlarından destek isteyebilirsin. Gerekirse profesyonel yardım arayabilirsin. Güçlü olmak her şeyi tek başına taşımak değildir. Bazen güçlü olmak, artık taşıyamadığını kabul edip bir el uzatmaktır. Ve unutma, bugün kendini kaybolmuş hissedebilirsin. Ama kaybolmuş olmak, yolun olmadığı anlamına gelmez. Bazen sadece durup yeniden yönünü bulman gerekir. Belki bugün hayatının en güzel günü değil. Belki yarın da olmayacak. Ama bundan sonraki günlerin nasıl olacağını henüz bilmiyorsun. İşte bu yüzden kendine biraz daha zaman ver. Bir gün daha, bir adım daha, bir deneme daha, bir sabah daha. Çünkü bazen hayatın değişmesi için ihtiyacın olan şey, bütün cevapları bulmak değil, cevapları aramaya devam etmektir. Bugün sadece bir adım daha at. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, belki de hayatında zor bir dönemden geçiyorsun. Belki çok yoruldun, belki kendini kaybolmuş hissediyorsun, belki de uzun zamandır hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsun. Ama bugün senden bütün hayatını düzeltmeni istemiyorum. Sadece bir sonraki adımı atmanı istiyorum. Çünkü bazen hayata tutunmak büyük bir hedef bulmak değildir. Bazen sabah yataktan kalkmaktır. Bazen kısa bir yürüyüş yapmaktır. Bazen sevdiğin bir insanla konuşmaktır. Bazen yardım istemektir. Bazen de kendine "Bugün zor olabilir ama yine de devam edeceğim" diyebilmektir. Unutma, şu anda yaşadığın dönem hayatının tamamı değil. Bugün ne kadar karanlık görünürse görünsün, henüz görmediğin günler var. Henüz tanımadığın insanlar var. Henüz yaşamadığın güzel anlar var. Henüz ulaşmadığın hedefler var. Ve belki de hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşündüğün bir anda, küçük bir karar bütün yönünü değiştirebilir. Bu yüzden kendine biraz daha zaman ver. Kendine karşı biraz daha sabırlı ol. Geçmişteki hataların yüzünden geleceğini cezalandırma. Başkalarının hayatıyla kendini kıyaslama. Her şeyi bugün çözmeye çalışma. Sadece bugün yapabileceğin şeyi yap. Ve yarın geldiğinde yine bir adım daha at. Şimdi senden bir ricam var. Eğer bu videodaki 7 dersten biri sana gerçekten dokunduysa, yorumlara "bir sonraki adımı atacağım" yaz. İstersen seni hayata bağlayan şeyi de paylaş. Bir insan olabilir, bir hayvan olabilir, bir hedef olabilir, bir hayal olabilir ya da sadece yarın daha iyi bir gün olabileceğine dair küçücük bir umut olabilir. Senin yazacağın bir cümle, şu anda aynı mücadeleyi yaşayan başka bir insanın kendisini yalnız hissetmemesine yardımcı olabilir. Ve şunu hiçbir zaman unutma, hayatın bugün zor olabilir. Ama hikayen henüz bitmedi. Bir gün geriye dönüp bugünlere baktığında, belki de seni ileri taşıyan şeyin büyük bir güç olmadığını fark edeceksin. Sadece vazgeçmediğin küçük anlar olacak. Bir gün daha kaldın, bir adım daha attın, bir kez daha denedin. Ve sonunda yeniden kendini buldun. Kendine iyi bak. Yarın için kendine bir şans daha ver. Huzur seninle olsun.